YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar, tamirci beklemeden evde yapabileceğiniz 4 farklı işi paylaşıyorum. Birincisi kalorifer peteğinin havasının alınması. Elinizde bu şekilde peteği yokladığınızda bir tarafı sıcak bir tarafı soğuksa peteğinizde hava var demektir. Havasını almamız gerekir. Peteğin havasını bu kısımdan alıyoruz. Burada bir delik olacak, onu göstereyim şu şekilde. Bakın arkadaşlar, burada gördüğümüz bu küçük delikten havasını alıyoruz. Bunun için böyle bir anahtar kullanıyoruz. Tornavidayla da yapabilirsiniz ama bu daha sağlıklı oluyor. Şimdi bunu buraya takıyorum. Altına bir leğen aldıktan sonra hafif açıyoruz ve bir miktar hava geldikten sonra su akmaya başladığı anda tekrar kapatıyoruz ve havasını almış oluyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. İkinci işlemimiz fırın kapağının sökülmesi. Birçok kişi bunların sökülebildiğini bilmiyor ama oldukça kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Burada fırın kapağında 2 tane menteşemiz var. Buradan söküyoruz arkadaşlar. Bu menteşeyi tutan üstte bir mandal var. Önce bunu kaldırıyoruz. Ve gördüğünüz bu mandalı bu şekilde geriye doğru kaldırıyoruz. Diğer taraftakini de aynı şekilde kaldırıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bazı durumlarda bu sıkışmış olabilir. Pense yardımıyla da çekip yerinden çıkarabilirsiniz. Şu şekilde ben penseyle çekiyorum bunu. Evet, mandalımız bu. Bunu çıkardıktan sonra şimdi kapağı 45 derecelik açıya getiriyorum bu şekilde ve geriye doğru çektiğimiz zaman kapağımız yerinden çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi kolayca çıkardık. Bunu temizledikten sonra, yıkadıktan sonra tekrar aynı şekilde 45 derecelik açıya getirip önce menteşeyi takıyoruz ve kapağı bu şekilde indirdikten sonra mandallarını kapatıp işlemi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi. Evet, işlemimiz tamamdır. Üçüncü işlemimiz ocak enjektör değişimi. Ocağınız bu şekilde kısık yanıyorsa, enjektörü uyumsuzdur veya içine pislik tıkandığı için yeterli gaz çıkışı sağlanmıyordur veya doğal gaz, tüp gaz dönüşümünde ocağın enjektörünü değiştirmeniz gerekebilir. Bunu göstereceğim şimdi. Bu şekilde ocağımızın kapaklarını alıyorum. Ocağımızın enjektör kısmı burası arkadaşlar. Şimdi bunu bir enjektör anahtarıyla veya 7 mm lokma ucuyla söküyoruz. Şöyle yakından göstermek istiyorum numarasını. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi 108 numara. Mutfak tüplerinde basınç yüksek olduğu için daha küçük numara tercih edilir. Doğalgazda da basınç düşük olduğu için daha yüksek numara tercih edilir. Ben 108 numaralık enjektör memesini gördüğünüz gibi 130 numarayla değiştireceğim ve aradaki farkı sizlerle paylaşmış olacağım. Oldukça kolay bir işlem. Enjektör memesini söküyoruz ve istediğimiz numarayla değiştiriyoruz. Eğer biraz daha fazla alev istiyorsak daha büyük numara takıyoruz. Doğalgazda da zaten daha büyük numaraya ihtiyacımız var. Basınç az olduğu için kısık yanıyor. Şimdi kapaklarını takarak deneyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi biraz öncekine göre alevimiz oldukça iyi bir seviyeye geldi. Hani gerektiğinde temizlemek için de bu işlemi yapabilirsiniz veya alev yetersizse de büyütme amacıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, işlem tamamdır. Bu yedek enjektör memelerini, yani sökmüş olduğum enjektör memelerini de atmıyorum. Gerektiği zaman kullanıyorum. Evet, bugünkü son işlemimiz PVC pencere kolunun sökülmesi. Bu kolumuzu
gerektiğinde, sökmemiz gerektiğinde arkadaşlar burada bir kapak var. Bunu bu şekilde çekip çevirdiğimiz zaman vidaları açığa çıkıyor. Gördüğünüz gibi 2 tane vidası var. Bunları sökerek işlemi tamamlıyoruz. Bazı durumlarda kapağımız doğrudan çekip çıkan tipte olabilir. Onu da belirteyim. Şimdi bu vidaları söküyorum bir tornavidayla. Küçük çocuklu aileler güvenlik amacıyla pencere kolunu sökmek istedikleri zaman da bu şekilde sökebilirler. Pencere kapalı iken kolu söktüğümüz zaman pencere o şekilde kapalı kalmış olur ve güvenlik sağlanmış olur. Evet, vidaları söktükten sonra bu şekilde çekip kolayca çıkartıyoruz. Çoğunlukla bu ortadaki metal kısım yerinden çıkmış oluyor. Böyle bir arıza veriyor veya kol kırılmış oluyor. Bunları değiştirdikten sonra tekrar yerine takıp vidalarını sıktığımız zaman işlemi tamamlıyoruz. Yani bizim penceremizde bir hata yoktu. Ben sadece paylaşma amacıyla söküp takmış oldum. Evet, bu arada şunu söylemek istiyorum. Evde yapılmasını istediğiniz tamir videoları varsa yorumlarda yazarsanız bir dahaki videomda yer vermeye çalışırım. Vidalarını iyice sıkıp biraz önceki açtığımız kapağı kapatıyorum ve işlem tamamdır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.